Servetçim, bence çoktan anladın kim olduğunu. Çok iyi, ikimizin de çok iyi bileceği bir isim. Eee, tanışalım mı? Söyleme sakın. Söylemiyorum, tamam. Söyleme, sürpriz olsun Tamam, seyirciye. tamam seyircimiz. Ama biliyorum Tabii yani. ki. Efendim geliyor. Ayten Hanım tabii ki. Ayten Gökçer. Çok büyük bir oyuncudur, severiz. Hocamızın da eşi tabii ki Cüneyt Gökçer'in, sen de talebesi oldun, ben Tabii de ki, talebesi tabii oldum. ki. Çok da müthiş bir şeydir öğrencisi olmak. Bir Çok ayrıcalıktır şanslıyız yani. aynen. Evet, Ayten Hanım da Canım benim, çok, Allah rahmet evet, etsin, tabii nur biz içinde öğrenciliğimizden yatsın. itibaren hep takip etmiştir Ayten Hanım. Okula Çok gelirdi. okula gelirdi, okul Okula. oyunlarını seyrederdi. Benim oyunumu izledi. Son Krem Hangisini? Karamel oynamıştım Ha, Oda Tiyatrosu'nda ve Baykal Saran, rahmetli evet. Baykal Saran abimizin adına verilen, ustamızın adına verilen ödülü aldığımda o da Ne vardı. kadar büyük bir gurur, ne Evet, hoş bir anı. evet çok da güzel sohbetimiz oldu. Çünkü çok sıcak, çok cana yakın bir Çok, kadındı. çok sertti de ya. Bir şey Ay, beğenmezse de evet, paralar yani. dobra bir Tabii tabii. kadındı. Yani mecazi anlamda Evet, paralar. Türk tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer canım. Kaçmaz, Kaçmaz kızlık soyadı. Tiyatro yeteneğini keşfeden büyük usta kimdi? Muhsin Muhsin Ertuğrul. Ertuğrul, evet. Muhsin Ertuğrul ve eşi de hocaların hocası diye her zaman tanımlanan büyük usta Cüneyt Cüneyt Gökçer'dir. hocamız. Ayten Hanım devlet tiyatrolarında ilk olarak Reşat Nuri Güntekin'in Bu Gece Başka Gece oyununda rol aldı. Bu oyunları sayısız tiyatro oyunu takip etti. Ayten Gökçer'i geniş kitlelere tanıtan dizi ise 99'da o sırada Türkiye'yi kasıp kavuruyordu, Yılan Hikayesi. Yılan hikayesi. Çetin Bey de vardı tabii ki. Zaten çok hoş bir ikili oldular Evet. orada da. Tiyatroda da her zaman büyük işler yaptılar. Kim Korkar Hain Kurt'tan Ben da birlikte. seyretmiştim, sen de Ay, seyrettin değil mi? Şimdi ondan çok bahsedecektim. Evet, müthiş bir oyundur. çok güzel. Tabii. Ayten Hanım 2009'da Cüneyt Gökçer'i kaybettikten sonra Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti ve 2016'da İstanbul Kırmızı, Ferzan Özpetek'in filminde oynadı. Hala çalışıyordu o sırada şahane bir şekilde. Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, Türk Basın Birliği Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı Ödülü ve ve Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nün de aralarında bulundu. Çok sayıda önemli ödüle değer bulunmuş bir sanatçıdır. 2024 yılında 84 yaşındayken ne yazık ki felç geçirdi ve aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, ustamızdır. Saygıyla, sevgiyle Özlemle selamlıyoruz, anıyoruz. özlemle. Evet. 1940 yılında Ankara'da doğuyorsun. Annen baban sevgi dolu insanlar. Pek ama kendi aralarında anlaşamıyorlar. Ve 2 yaşındayken 1947 yılında annen sizi terk ediyor. Baban kısa süre sonra evleniyor. Onu gerçek annen gibi hissediyor ve benimsiyorsun. Sinemayı, tiyatroyu, müziği sevdiriyor sana ve seni çocuk tiyatrosuna almak istiyor. Baleden çocuk tiyatrosuna geçiyorsun. 18 yaşındasın, artık Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçısısın. Arşa yükseliyor şöhretin. Parlaklığın dünyayı aydınlatıyor. Tiyatrocu aşkınla 24 yaşındayken evleniyorsunuz. Ve 1965 yılında ilk kez Atıf Yılmaz'ın bir filminde oynuyorsun. Kızın dünyaya geliyor. Eşin seneler içinde yaşlılar bağlı hayatını kaybediyor. Ayten Hanım tabii ki, Ayten Gökçer. Çok büyük bir oyuncudur, severiz. 2024 yılında 84 yaşındayken ne yazık ki felç geçirdi ve aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, ustamızdır. Peki Servetciğim, bak ne güzel oldu. Birinci hikayemiz bitti. Evet. Empatide de tabii ki, empatide de üstüne yok. Şimdi senin soruların var. Bunda empati kendimle kurabilecek miyim Dur bakalım. bakalım, ben hallederim empati kısmını. Sen cevaplara Sen kur gel. bu sefer. Tamam. Şimdi birçok seyircimiz seni tanıyor ama daha derin dikine tanımak açısından da referans olsun istiyorum. Bazı sorularım var. Birazcık çocukluğuna gidelim. Nasıl bir evde, nasıl bir ailede büyüdün? Şimdi sen bir Ege kızısın, Bergamalısın, Tastaman Egelisin yani. Bergama da dünyanın en güzel yerlerinden biri. Biraz bize lütfen bahset de şöyle içimiz açılsın. Evet, Bergama'da doğdum. Bergama işte antik tiyatrolarıyla
İki tiyatrosuyla çok ünlü. Onun şeyinde, önünde, içinde oynayarak büyüdün değil mi? Evet, evet. Bir de 27 Mart doğumluyum ben. Yani tam Tövbeler günü olsun. ve yerini seçmişim. Kaderin baştan belliymiş. Efendim 27 Mart, geçtiğimiz 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günüydü. günüydü. Hem Bergama'da Antik Tiyatro'da oynamış hem 27 Mart'ta doğmuş. Oynamış dediğim yani Çelik Çomağı'nı, evciliğini orada oynamış. Evet. Ya ne olacaktı Servet Pandur başka? Vallahi çok enteresan. Şimdi bugün farkına vardım hatta. Sadece 27 Mart'a odaklanmıştım ama Bergama'da Bergama'yı da doğmak da tabii. yani garip bir, değişik bir şey. Biz 7 kardeşiz. Ben en küçükleriyim. Hey maşallah. En küçük müsün? Evet, en Tekne küçük. kazıntısı mısın? Evet, tekne kazıntısı. Annem hep bunu söylerdi. Tabii. Bu benim tekne kazıntım diye. Kalabalık bir aileydik ama tabii ben en soncu Geldim. olduğum için benden önce büyükler tabii ki evden ayrılıyorlar, ya iş kuruyorlar ya evleniyor. Büyük abim, büyük ablam. Ben çocukluğumu sokaklarda yaşadım. Bergama'da yaşamayacaksın da nerede yaşa? Ne kadar şanslı bir çocuk. Gerçekten yani hani 5-6 yaşlarında falan eve girmezdim. Sabah çıkardım mesai gibi, akşam dönerdim. Evet. Ee, Yani o kadar çok Acıkınca dönerdin herhalde. gerçekten ben acıktığımı da hatırlamıyorum, biliyor musun Çünkü o Ahmet? zaman acıkmak diye bir şey yok. Herkes bir şey veriyor. Evet yani Komşular. ben ne yapıyordum bütün gün sokaklarda, Salçalı acıkmıyor ekmek muydum? yiyorsundur. Ne yapacaksın? Komşunun salçalı ekmeğini indiriyorsun. Biz öyleydik. Ve o kadar yaramazdım ki eve ya şuram kaşım yarılmış şeklinde ya da kolum kırılmış şeklinde Oğlan gelirdim. burcu. Her seferinde böyle yaralı gazi olarak gelirdim dışarıdan. Sonra tabii ilkokula başladım. İlkokula da biraz geç başladım. Ee, Sebep? Sebep biraz annemler yolu izi bilsin diye beni Bekletmişler mi? 8 yaşında başladım ben Bir şey yok ilkokula. ya. O Gerçi kadar o değil. zaman çok erken başlayanlar. Ben 5'te başladım mesela. O zaman 5 yaş yaşında. 7 idi. 7 idi tabii. 7 idi. Ben 8 6'ya yaşında. da bir şey demiyorlardı ama 8 birazcık Evet, evet. çok sağlam. 6 kapıya almışlar seni öyle yollamışlar. Yok, Demek ki güvenemediler. Okula gider geri geri gelmez falan diye gelmez. Gider orada oynar bir falan. yerlerde diye. Tabii benim başladığım dönem biraz ailemizin maddi sıkıntıları vardı. Babamın işleri falan. Ben hani burada şey yapmak istiyorum, böyle arabesk bir durum değil ama o zaman yani bu özel olmak anlamına gelmiyor. Çünkü hani ülkemizde zaten ülkemizin çoğunluğu orta halli aileler Evet. ve alt gruplarından oluşuyordu. Biz de hani oraya ait bir aileydik. Babam oto tamircisiydi. Askerlikte öğrenmiş otomobil. Hatta İzmir'den o eski Amerikan arabalarını babama Getirirlerdi. getirirlerdi. İyi bir ustaydı Çok demek ki. iyi bir ustaydı. Çok iyi biniyordu. Amerikancı da az bulunur. Yani Amerikancı Evet, derler o motor evet, Amerikan evet. O arabaları. zaman arabalar hani otomatik değil, dijital değil. Değil. Onun motorunun sorununu, tamirini falan. Yedek parçası dökülürdü falan. Evet, Gerçekten gelmezdi. öyleydi. İyi bir ustaydı. Sonra babam çiftçilik de yaptı. Topraklı tarlamız vardı. Onlarla da uğraştık. Yani ben çiftçi kızıyım. Egelisin yani. Evet. Nasıl o? Ha, tütün kırdım, pamuk topladım, her şeyi yaptım. Süper. Ee, Okul işte o zaman biraz şeydi ve bana önlük alınamamıştı. Aa, önlüksüz mü gidip geliyordu? Evet, 2 ay önlüksüz gittim. Bir de 2 ay. Çok da ağlayıp durma 2 ay yani. Allah Allah. Ya ya bu gerçekten özel değil ötekilerin çünkü. önlüğü vardı da ne oldu yani? Bak sen neredesin, onlar nerede? Hayır, Bir de bir de önlük taksalarmış ne elimde olacakmış? plastik poşet, çanta da yok. Beni görenler nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum diyordum. İnanmıyorlardı. Sipariş mi götürüyorsun? Ha, inanmıyordu çünkü çocuk okula nasıl gider böyle falan. Kılık yok, Ben kıyafet hiç yok. üzerimden hiçbir üzüntü duymuyordum. Yani beni ilgilendirmiyordu. Okula gidiyorum ama okula gitmediğime inanmamaları çok üzüyordu Ha, beni. tabii. Neyse bu böyle kısa dönemdi tabii. Ondan sonra toparlandı her şey. Bazen işte o zaman böyle ağır dönemler, yoksulluklar çekiliyordu gerçekten. Şimdi sosyal yardımlar var. Bir şey şimdi. Babanla ilişkiniz nasıldı? Ah babacığım. Tekne kazıntısı olunca seni öpmeleri Babam bana çok doyamaz. düşkündü. Tabii. Hatta bir ay kalp ağrısı çekmiş ve sakın bunu, benim evde adım Fatoş'tur. Fatoş Öyle der. mi? Neden? Ya doğduğumda aynı mahallede bir erkek çocuk da doğmuş. Ona da mı servet demişler? Hürriyet'in mi bir gazetenin Fatoş'la Basri
Ya diye bir tabii karikatürü çizgi vardı. tabii Fatoş da Hadi var. Fatoş olsun o da Basri olsun demişler. Öyle öyle. Fatoş çilekeş bir kadındı. Basri durmadan büyük sandviçler yapar yerdi Evet, falan. evet, Beceriksizdi de evet, biraz. evet. Kadın ona tahammül ediyordu. Yani Evet, genelde hayatta genelde. olduğu gibi. Gerçekten öyle. Neyse, öyle Fatoş'a söylemeyin demiş hasta olduğumu. Çünkü benim üzülmemi hiç İstemem. istemezdi. Ama keşke söyleseydi, keşke gidebilseydim. Ya da daha hazırlıklı olurdum bazı şeyler. Çünkü bir gün önce konuşup ertesi gün ölüm haberini almak çok şok edici bir Tam şeydi. o vefatının öncesinde mi Evet, Fatoş'a söylemeyin demiş. evet. Hastalığımı söylemeyin, üzülmesin diye. Eee, Böyle bir ilişki yani. öyle bir ilişki. Ayağına taş değmesin senin. Evet, yaşlandıkça bana daha da düşkünleşmişti. Tiyatrocu olmamı önce kabul etmedi konservatuvarda okumamı. Sonra Siz de beni Bergama antik tiyatrosunun ortasına koymasaydınız doğurup deseydiniz. Ya ne tabii canım olacaktı yani? başka yerde Sonra yaşasaydım. nasıl kabul etti? Sahnede görünce bayıldı Yok, tabii. Öyle mi? sahnede hiç izleyemedi Ha, beni. Çünkü ben 26 yaşındaydım. Daha tiyatroda yeniydim. Ee, yani çok fazla işte uzun o meslek hayatımda benimle birlikte olamadı babam. Fakat çok saygı duyduğu bir Mustafa Bey vardı bizim aile dostumuz. O da sormuş Fatoş ne yaptın hani üniversiteyi? Babam biraz böyle boynu bükük tiyatroyu kazandı. Orada okuyor demiş. Mustafa Bey ne diyorsunuz Mehmet Ali Bey demiş. müthiş bir şey falan. Sizin kızınız ne kadar yetenekli. Oralara girmek kolay değil. Gurur duyun deyince tabii babam Gönenmiş. böyle bir onay alınca çok sevindi. Ondan sonra hep destekledi. Televizyonda bir şey çıksın. Bak Fatoş bu da tiyatrocuymuş. Bak şurada Bu da oynamış. sizden falan. Aynen. Güzel. Peki sokaklarda ne oluyordu akşam eve gidene kadar? Siz ne oynuyordunuz? O Ya dönemi bir söyle bakayım. ip atlama, seksek oynama, tabancacılık falan oynadım ben yani. Organik oyunlar yani. Organik oyunlar. Tabanca hariç. Evet. Kavgalar. Ha. Top. Çok kavgacıydım. Top, Topçu muydun sen de? top, her şey yakan toplar falan vardı ya o zaman ortaya geçip Evet, evet. vurdurur top gelirdi. Akşam kızararak giderdik eve. Hatta karşı komşumuzun annesi yani onun kızıyla oynuyordum. Hadi oynayalım dedim. Annem seninle oynamak istemiyor, oynamamı istemiyor dedi çünkü hani bir Erkeklerle oynamasını istemiyor muymuş annesi? Sana da erkek hani ben muamelesi. herhalde çok Evet. azdırıyordum ortamı. Evet, tamam. Annenden bahsedelim birazcık Tabii ki. anneciğinden. Ne yapardı, ne işle uğraşırdı, nasıl bir anne kız ilişkiniz vardı? Ya annem aslında çok hayallerini yaşayamamış bir kadın. Öyle mi? Evet. Erken evlilik yapıyor babamla. O zaman o dönemler zaten hep kadınlar erken ve çok da istemedikleri evlilikler Evet, yapıyorlar çoğu hayallerini. zaman. Evet. Evet. Annem çok zeki bir kadındı. Hatta çocukluğunda okula göndermemişler. O da gitmiş kendini okula yazdırmış. Kendisi yazdırmış yani. Evet. Sonra da demişler ki dedem Mahmut Bey geldi kızınız sizin okula yazdırdı kendini. Ben kayıt Siz olmaya... neredesiniz? Siz nerede? Bu kadar istekli olunca Torunların. evet ya sadece ilkokul mezunu. İlkokulu bitiriyor ama hep ebe olmak istemiş. Savaştepe'de ebe okulu varmış o zaman. Bergama'ya yakın bir yer mi Evet. Savaştepe? Balıkesir'e bağlı Balıkesir. sanıyorum. Oraya çok gitmek istemiş. Ondan sonra tabii ki evlilik, mücadele, çocuk. Yani sürekli çocuk büyütmüş annem. Yani 40 yaşında bana hamile kalmış. 18 yaşından 40 yaşına kadar hep annelik, bakım. O yüzden sanıyorum biraz öfkesi vardı hayata karşı. Biraz o hayallerini Sizinle gerçekleştirememiş. ilişkilerine yansır mıydı o öfke? Ya tabii ki zaman zaman yansıyordu. Çok güçlü bir kadındı gerçekten. Hani insan çıldırabilir de yani 7 Çok doğru. çocukla. Şimdi 2 çocuğa Hayali de bakmak evlenip 7 tane çocuk yapmak olmayan bir as, kadın için çok zor asla. bir Ve şey. annem çok iyi bir meslek sahibi olup o mesleği çok iyi yapabilirdi. Götürebilirdi. Yani şöyle anlıyorum, birazcık çok şahane zaman geçiremediniz birlikte. Evet, evet maalesef çocukluğum Anladım. biraz böyle Şey geçti. Peki şeyi soracaktım, biraz bu o sorunun cevabı olabilir. Yani Ayten Hanım'ın 2 yaşında annesinden ayrılmak zorunda kalışı onda tabii ki bir travma yaratmış. Senin de çocukluğundan böyle travmalar var mı diyecektim ki bu zaten bir evet, travma yani. evet, evet. Ama bu da senin evladınla ilişkine herhalde pozitif yansımıştır Tabii diye ki, düşünüyorum. tabii ki. Yani e,
Şimdi annem 7 tane çocuk büyütmüş. Öyle veya böyle beslemiş. tabii. Yemek koymuş önüne. Yani Tabii, tabii. temel ihtiyaçlarını bile çocukların karşılamak çok Bir zorken. mesele tabii. Evet, bunu başarmış bir kadın. Üstelik de ekonomik açıdan bol bulamaç bir hayat açıdan değil. yani hiçbir makine yok, hiçbir şey, her şey elde yıkanıyor. Bir de titiz bir kadındı benim annem. Tabii ki beni değiştirdi yani annem 7 çocuk baktıysa ben de bir tane çocuğuma gayet iyi ve çok ilgili, çok fedakarlık yaparak bakabilirim. O beni yani biraz hep şey yaptı, güçlü hale getirdi. Anacığım o haliyle 7 çocuğu aslan gibi büyüttüyse Gerçekten. ben de bir taneyi. Evet. Evet. Yani o konuda hiç hani zor diyemem. Zorluk çektim diyemem. Oğlum da bana zorluk çıkarmadı zaten. Evet. Peki geleceğiz oğluna da. Senin bir kahramanın var mı çocukluğundan kalma? Bilmiyorum ya kendime bir idol belirlemedim. Çünkü hayatımın kahramanı kendim olmak istedim aslında. Çünkü bir idole özenmek, kendi hayatının ayrıntılarını görmezden geliyorsun. Senin hayatın bambaşka. O nasıl idol oldu? Onun şartları neydi? Servetciğim belki biraz da şöyle bir şey. Hani onu aramıyorsun da çocuklukta o zaten karşına çıkıyor, buluveriyorsun. Senin çok öyle bir şansın olmamış olabilir ve Olmadı. sen kendini Evet. geliştirmeye odaklanmışsın. Yani kendi Evet. Öyle kendinin çok kahramanı yani olmuşsun. O da karşıma olur. çıkabilecek bir idol O model şartlarda senin olmadı. yeteneklerin doğrultusunda olmamış etrafında Evet. birileri. Evet. Peki İdolsüz doğdum. İdolsüz bir yaşadım. idolün bile Ama yok, anlıyor musun? çok saygı duyduğum insanlar işte mesleklerinde hani yabancı olsun işte Ayten Hanım. İleriki yıllarda Tabii oluyor tabii ki yani. idol alınabilecek bir kadın zaten çok büyük saygı ve sevgi duydum. Ama hani çocukluktan başlayan bir idolüm yoktu.